Bienvenidos a Guatapé. İspanyolca'da bir harfin üstüne böyle bir çentik attıkları zaman o harfin olduğu kısım vurgulanarak okunuyormuş. Geçen gün onu öğrendim. Yani Guatapé doğrusu. Böyle P'de bastırmak gerekiyormuş. Selamlar dostlar, nasılsınız? Umarım herkesin keyfi ve sağlığı yerindedir. Şu yoldan devam edince benim kaldığım, videonun başında gördüğünüz hostel kalıyor. Yani buradan bir 5 dakika falan yürüme mesafesindedir. Şu köprüden de bir 5 dakika yürüyünce, hatta ne 5 dakikası ya, totalde 10 dakika yoktur yani Guatapé'nin merkeziyle benim kaldığım hostel arasında. Güzel bir hostel, tatlı bir hostel. Birazcık böyle Guatapé merkezin, köyünün dışında. Sessiz, sakin. Ondan sonra telefon az çekiyor. İnternet çok iyi değil ama bayağı sessiz, sakin bir yer. Ben orayı en ucuz hostel diye tuttum. Şöyle bir güzel yanı oldu. Booking'den yaptım ben rezervasyonumu. Booking bana bir avantaj sağladı. Hem indirim yaptı hem bir de bedava kahvaltı sağladı. 4 dolar veriyorum ve kahvaltı dahil. O yüzden birkaç gün kafa dinledim orada. Bu arada motorcu abilerimiz yılan gibiler, bak geçiyorlar. Devasa, bizim arabadan büyük ya. Devasa motorlar var hakikaten. Öyle bir güzellik sağladı bana Booking. O yüzden birkaç gün böyle kafa dinledim. Şimdi dayı kulağımın içine ettin ha. Şimdi Guatapé'yi gezeceğiz ama öncelikle nerede ya? Aman kaya kayboldu. Şunun arkasında kaldı. Önce Piedra del Peñol isminde bir kaya var. Yani neydi? Peñol kayası diye geçiyor. Oraya gideceğiz. Buraya gelme amacım da oydu zaten. Aha da hemen şu karşıda kalıyor. Benim hostelle arası 5,5 kilometre. Şu an yürüsem mi, yürümesem mi diye çok kararsızım. Çünkü birazcık geç uyandım, tembellik ettim. Kahvaltı derken geçe kaldık yani. Saat şu an 11. Bayağı da kalabalık olur. Bugün hafta sonu çünkü. Gracias señor. Okay. So 10.000. Tuk buldum bir tane. 15.000 peso dedi abi. Ben de tamam dedim, yürüyeyim. Ondan sonra bu abi durdu. Gel dedi, 10.000'e götürürüm ben seni dedi. 10.000 peso 2 dolar yapıyor. Şimdi yaklaşık bir 4 kilometre yol gideceğiz. Otobüs sordum. Otobüs şey dedi, dolu dedi. O yüzden bir sonraki otobüsü beklemem gerekiyordu. Dedim hiç abi beklemeyeyim. Tuk ayarladık bir tane, gidiyoruz şimdi. Y no era que puede jugar a sobrina, pues. Gracias, señor. Bueno. No, maluco. Ah, ¿cómo así? ¿Usted quiere jugar? Gracias, hasta luego. Hasta luego, amigo. Kapıyı da yok şu No an. problem. No problem. Ha, kapatalım da. Dayı no problem diyor ya, onunla dalga geçiyorlar. Şuradan manzarayı göstereyim önce size. Sonra yürümeye başlayalım. Tuktukçu dayı buraya kadar getirdi. Buradan sonrasını artık yürüyeceğiz. Aha da tepeye çıkacağız. Bazı Kolombiyalılar buradaki manzaranın dünyadaki en iyi manzara olduğunu düşünüyor. Bak ne yazmışlar. Welcome to the Rock. Kaya'ya hoş geldiniz. The best view in the world. Dünyadaki en güzel manzara. Buraya da tabela koymuşlar. Baksanıza ya, ne kadar dik. Burası, kaç merdiven vardı burada, kaç basamak vardı? 5 tane farklı sayı okudum. 694 okudum, 700 okudum, 702 okudum, 711'de 715 okudum. Bilmiyorum kaç tane var, çıkınca göreceğiz. Ha, burada da fotoğraf çekiliyorlar.
Bir şeyler falan yazmışlar duvara. Burada böyle hediyelik eşya dükkanları falan var. Kafeler var, restoranlar var. Şöyle bir de çarşısı var anladığım kadarıyla, ufak da olsa. Şöyle göstereyim. Girişi de burada. Şurası giriş. Yürümeye buradan başlıyorsunuz. En tepeye kadar yürüyorsunuz. Burası da bilet sırası. Dalalım bakalım sıraya. Evet abla. Çok mantıklı. Çok mantıklı. Bir tek biz sazan gibi yürüyoruz galiba oradan. Hola, buenas tardes. Una boleta por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Estás bien? İyi, burada şey görmedim ya. Cam varmış. Muchas gracias. Ay, ya simsiyahtı cam. Ben de ablayı ilk göremedim. Direkt para bırakma yerine şey yaptım. Baktım. Abla ketal ne haber gibisinden söyledi. Sonra kafayı kaldırınca gördüm. Şöyle bir tane kare var, orada gözüküyormuş abla. Ona güldüm. 20.000 peso biletimizi aldık. O da ne yapıyor? 4 dolar yapıyor. Ve merdivenleri çıkmaya başladık. Şu ilk merdiven orası sayılıyor. Kaç tane? 25 tane çıkmışız bile. Burada 100 santim yani 1 metrenin altındaysanız bedava girebiliyormuşsunuz. Buenos días. Sí. Gracias. Hoppa, girdik bakalım. Bayağı dik ha, baksanıza. Bayağı dik. Genelde insanlar çok zor olduğunu söylüyor ama 100. basamağa geldik bile. Çünkü dik olduğu için insanlar yoruluyorlar doğal olarak. Kondisyonda yoksa eyvah eyvah. %75'teyiz şu an. Bayağı bir kalabalık ya. Geç vakte kaldık ya. O yüzden kalabalığa kaldık. Bak burada insanlar iniyor, ayrı bir merdiven. Buradan da biz çıkıyoruz. Ayrı bir merdiven yapmışlar. Gayet mantıklı. ...350'ye geldik. Her 25 basamakta bir yazmışlar. Şurada da bir tane manzara izleme noktası, bir de dinlenme noktası yapmışlar. Bir de şurada Hazreti Meryem var. Aynı zamanda dua etme yeri de diyebiliriz orası için. Yorulanlar oturup dinleniyor merdivende. Tabii de manzara izliyorlar aynı zamanda. Fırsattan istifade. 525'teyiz. Geçtik yarısından. Çoğunu yürüdük. Bayağı bir oturup dinlenen vardı ama ya. Hatta bir tane kız gördüm, bembeyazdı suratı. Niye öyle oldu bilmiyorum. A4 kağıdı gibi beyazdı kız ya, korktum görünce. 550'deyiz. Sıcak hava ya. Bayağı sıcak. Terletiyor. Bitti mi ya? 650'den sonra 3-5 basamak çıktık. Bu kadar mı? Bitmiş. Geldik. Ya evde yoksan kayasının tepesindeyiz dostlar. Zor muydu? Bence değildi. Ama tabii kondisyonunuz yoksa bence zorlar. Çünkü dik. Terletiyor yani insanı. Baksanıza. Çok güzel gözüküyor harbiden ya. Yani Kolombiyalılar gibi düşünmüyorum, açık söyleyeyim. Dünyanın en iyi manzarası mı? Bence değil ama hakikaten güzel. Harbiden güzelmiş ya. Bu adacıkları şöyle köprülerle bağlamışlar birbirlerine. Hepsi bağlı mı bilmiyorum. Onunla ilgili bir şey okumadım ama bazıları birbirine bağlı, yani gidilebiliyor. Mesela bak şuna gidilmiyor gibi ama o da şu tarafa bağlı. Bağlıdır bence hepsi ya. Goa-Tepe de hemen şurada kaldı dostlar. Şurası Goa-Tepe. Çok uzak sayılmaz buraya, yani tuk tuk da gelebilirsiniz. Otobüs yakalarsanız otobüsle gelebilirsiniz. Hatta vaktiniz varsa yürüyebilirsiniz bile yani. Güzel bir havaya denk gelirseniz erkenden çıkıp sabahtan yürüyerek gelebilirsiniz buraya. Ama sakın hafta sonu gelmeyin. Yani inanılmaz bir kalabalık var. Baksanıza. Bayağı bir kalabalık var yani. Hafta içi çok sakin oluyormuş burası.
O yüzden hafta içi gelmenizi tavsiye ederim. Burada hediyelik eşya dükkanları var. Restoranlar falan var. Kafe var. Takılabilirsiniz burada. Vakit geçirebilirsiniz. Şu sıraya bak. Herkes şunun tepesine çıkmak için bekliyor. Sanırım oradan daha güzel bir manzara izleme noktası var. Gayet geldik. Geldik. Oha. Kaç kişi var burada ya? Oy 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 oy. Kalabalığa bak. Abi işte tembellik etmeyeceksin. Aha Meksikalılar. Manzara izleyecek yer bulamadım kendime. Kaldık ortada. Dayı ben şöyle sızayım hemen. Ah, başka türlü giremeyecektim araya. Zor da olsa kendime yer buldum manzara izleme noktasında. Hazır buraya kadar çıkmışken sizlerle birkaç bilgi paylaşmak istiyorum. Şimdi burası Medellin'den aşağı yukarı 80 kilometre uzaklıkta bir yer. Bu kaya Kolombiya'nın ulusal sembolüymüş. O yüzden insanlar gelip burayı ziyaret ediyor. Ama sadece bu bir sebep değil. Aynı zamanda manzara da çok güzel. O yüzden insanlar gelip burayı ziyaret ediyorlar. Turistik bir bölge anlayacağınız gibi. Bak aşağıda da bir sürü araba var. Ya şurada bir çarşı var demiştim ama ben otoparkı görmedim. Çarşı değilmiş. Birkaç tane dükkanmış sadece. Aşağıda söylemiştim. Orada sanırım bir çarşı var diye. Değilmiş. Yani insanlar Medellin'den günübirlik de gelip burayı ziyaret edebiliyorlar. Ya da benim gibi gelip Guatepe'de kalabilirsiniz. Birkaç gün kafa dinleyebilirsiniz. Hem orayı gezebilirsiniz hem bu kayayı ziyaret edebilirsiniz. Güzel bir yer. Yani internette bolca resmini görebileceğiniz bir yer. Hakikaten geldiğinize, bu parayı ödediğinize, bu merdivenleri çıktığınıza değiyor. Yani kesinlikle Kolombiya'ya gelirseniz burayı görün isterim yani. Hakikaten manzara insana huzur veriyor. Güney Amerika'daki birçok yer olduğu gibi İspanyollar zamanında gelip buraya da çökmüşler. Onlar gelmeden önce burada yerli bir halk yaşıyormuş. İspanyollar geliyor, onları öldürüyor, yerinden yurdundan ediyor ve kendileri buraya yerleşiyorlar. Ve bu kayayı kendilerinin bulduğunu iddia etmişler. İnternette net bir bilgiye rastlamadım. Hani bu kaya kaç yılında keşfedildi, ondan sonra kim buldu, kim keşfetti, onunla ilgili net bir şeye rastlayamadım. O yüzden bir şey söylesem yanlış olur diye düşünüyorum. Ama bir blogda okudum. Buraya ilk tırmanan insanlar 5 günde tırmanmışlar bu kayanın tepesine. Daha sonrasında burayı böyle turistik bir yer haline getirmeye başlamışlar. İşte merdivenleri vesaireleri inşa etmişler. Günümüzde de oldukça turiste ev sahipliği yapan bir yer burası. Zamanında Pablo Escobar da gelip kalmış bu bölgede. Bir tane çiftlik evi varmış, arada gelip kalıyormuş yani. Öyle bir şey okudum internette. Tam olarak nerede çiftliği bilmiyorum. Büyük ihtimalle sorsam da kimse söylemez. Çünkü pek sevilen biri değil ne yazık ki. Geçmişinden dolayı yani yaptıklarından dolayı. Ama onun da bir çiftlik evi varmış bu bölgede. Bu arada neden 700 dediklerini öğrendim. Bak burada 708 yazıyor. 708 yani en tepeye kadar olan şeyi saymışlar. O yüzden 708 basamak varmış. Öğrenmiş olduk. Ben de şaşırdım ya. Yani internette 700 ve üzeri yazıyordu. 650'den sonra bitince şaşırdım. Demek ki buraya kadar olanı sayıyorlar. Yani şu an indiğimiz merdivenleri de sayıyorlar. Bu da hediyelik eşya dükkanı. Niye buraya daldım? Hiçbir fikrim yok. Şu öndeki abiyi takip ettim. Tuzağa düştük. Tuzak değilmiş, çıkış buradanmış. Şu kırmızı otobüslerle geliyorsunuz Medellin'den buraya. Vallahi şimdi yalan olmasın tam hatırlamıyorum ama 18.000 peso falan olması lazım. Aha burası da terminal. Şuradan biletinizi alabiliyorsunuz. 6.000 pesoya döndüm. Şu tuktuklarla 6.000 pesoya döndüm. 10'a gittik, 6'ya geldik, 16.000 peso. 20.000 peso da şeye verdik, girişe verdik. Ne yaptı? 36.000 peso. 7 dolar falan yapıyor. Şunu entrika diye okudum ya. Kafa gitti iyice. Insta girl ve Insta boyların çılgınca fotoğraf çekildiği sokağa geldik şimdi.
Böyle şemsiyeleri koymuşlar. Bogota videosunu izleyenler hatırlayacaktır. Orada da vardı böyle bir sokak. La Candelaria'da. Ve insanlar gelip burada fotoğraf çekiliyorlar. Hediyelik eşya dükkanları var. Ana sen de mi çekiliyorsun lan? Böyle bir sürü hediyelik eşya dükkanları var. Buranın olayı çok güzel. Böyle kabartma şeklinde yapmışlar. Ben önce normal zannettim. Yaklaşınca fark ettim böyle kabartma. Sanki alçıyla yapmış gibi. Başka neyle yapacak bilmiyorum da. Gayet güzel gözüküyor ya. Ve bütün Guatapé'de bu şekilde. Yani şöyle şey zannediyorsunuz, böyle boyayla yapmış zannediyorsunuz. Yaklaşıyorsunuz, ahanda böyle çıkma, yani şeydi, çıkıntılı. Çıkma ne ya? Çıkıntılı. Şemsiyeli sokaktan biraz yürüyünce bu meydana çıkıyorsunuz. Baksanıza rengarenk, çok güzel yapmışlar ya. Şöyle göstereyim sizlere. Bu meydanın adı Zocalo Meydanı. Anında Şemsiyeli sokak burası işte. Burası sahil kısmına gidiyor. Burası ana meydana gidiyor. Yani bu sokağı takip ederseniz ana meydana gidiyor. Genelde akşamları kalabalık oluyor burası. Şimdi birazcık sakin. Canlı müzik falan yapıyorlar burada. Çok güzel ya. 2011 yılında inşa etmişler bu meydanı. Tamamen turistik yani. Bir de rengarenk boyamışlar her yeri. Guatapé'de, hatta Kolombiya'da ve Güney Amerika'nın bazı yerlerinde en çok sevdiğim olaylardan biri. Böyle ufak tefek kasabaları, köyleri rengarenk boyuyorlar. Yani geliyorsunuz, gözünüz gönlünüz açılıyor. Ve her yerde çok güzel grafitiler var. Aha bak, çıktığımız kaya. Şöyle başladık, çıktık. Bu arada tam 1 saatte çıktım, gezdim, fotoğraf çektim, manzara izledim. Ondan sonra baktım saate 1 saat geçmiş. Dedim çok da kalabalıklaşmadan ayrılayım. Tam zamanında ayrıldık çünkü daha da kalabalıklaşıyordu. Ha bak, bu da meydandaki kilise. Burada kendisinden önce şeyini gördük. Eserini gördük. Şu sokakla ilgili bir şey anlattılar ama İspanyolca anlattılar, çok anlamadım. Anladığım kadarıyla söylemek istiyorum. Bak şurada çeşme var ya. Bu sokak. Şu çeşmenin olduğu sokak. Şöyle şuradan dalayım da. Abla fotoğraf çekiliyor. Böyle fışkeyi de göstereyim. Bu sokak kolonyal dönemi yansıtan bir sokak demişlerdi. Yanlış hatırlamıyorsam, yanlış çevirmiyorsam. Yani kolonyal dönemin en önemli parçalarından biri demişlerdi burası için. Hazır buradan geçiyorken göstereyim sizlere de. Şu şapkalar çok meşhur burada. Ama her çıkıntıya mıncıklıyorum. Deli gibi. Vay! Vay! Çevrede Guatapé gibi bir sürü köy var. Tabii en meşhuru burası. Ama mesela bazı yerler var, sadece çiftlik evleri var. Eğer paranız varsa gidip o çiftlik evlerinde tatil yapabiliyorsunuz. Fiyatlarını biraz araştırdım ama maalesef bir şey bulamadım. O yüzden söyleyemeyeceğim ne yazık ki. Ama burada konaklamak pahalı değil yani. Guatapé turistik olsa da Medellin'e yakın olduğu için hani günübirlik gelip ziyaret ediyor genelde insanlar, hafta sonu özellikle. Ama siz hafta içi gelirseniz 1-2 gün kalabilirsiniz bence. Hani kafa dinlenecek bir yer. Her ne kadar turistik olsa da kafa dinleyebileceğiniz bir yer yani. Çok aşırı pahalı da değil, onu da söyleyebilirim. Bence değerlendirilir yani burası. Ha bak, şu ablanın elindeki şapka var ya, onlar çok meşhur. Şu. Bunlar çok meşhur. Abinin kafada da var. Evet abla. Nasılsınız? Burak ben. Memnun oldum Ben de Burak'cığım. memnun oldum. YouTuber mısın? Evet, video çekiyorum, öyle geziyorum. Ha, fark ettim, ben de inerken senin konuşmanı duyuyorum. Aa, biz de 6 kişi geldik. 6 kişi. Aa, neredesiniz? Yani grup meydanda mı, geziyorlar mı? Buralardadirler. 5'ini görürsün. Ben de 6.'yım. Göreyim de öyle gideyim bari. Göremeyebilirsin ama odaya gitmiş olabilirler. Biz bugün geldik buraya. Bugün mü geldiniz? Hoş geldiniz. Evet. Dostlar, biz Hatice ablayla karşılaştık, birazcık sohbet ettik. Daha sonrasında şurada bir tane pastane var. Orada oturduk, bayağı bir sohbet ettik. Şimdi beraber gezmeye başladık. Aha da meydan burası. Bir tane kabartma görmüştük ya, bak o kilise bu kilise işte. Zamanında İspanyolların gelip çöktüğü yer burası. Böyle bir meydan kurmuşlar. Şöyle göstereyim size, fıskiye de çalışıyor. Normalde hiç çalışmıyordu, bak bugün şansa yakaladık, çalışıyor. Bu sahneyi hiç kaldırmıyorlar galiba buradan, öğrendiğim kadarıyla. Çünkü burada sürekli bir eğlence, festival vesaire bir şey oluyor. O yüzden o sahne orada kurulu. Burada çok seviyorlar. Eğlence, festival, konser, müzik, bayılıyorlar. Yani Güney Amerika'nın en sevdiğim yanı sürekli eğlenmeleri. Hep neşeliler. Sürekli hep neşeliler ya. Kesinlikle öyle.
Ya ben çok bayıldım. Hiç tanımadığım insanlar bana gülüyorlar. Hakikaten öyle. Ya bir anda şey oluyor böyle. Masanıza geliyor bir insan, oturuyor, sohbet ediyorsunuz, muhabbet ediyorsunuz. Sonra sizi bir yerlere davet ediyor. İşte ailesiyle, arkadaşlarıyla tanıştırıyor. O olay çok güzel ya. Tanımıyor sizi yani. Hani... Az evvelki olayı hatırla. Evet. Yan masadaki beyefendi bana üzülmememi söyledi. Evet. Hani Avrupalı bir beyefendi kabalık yaptı ama yabancı hiç tanımadığım biri üzülmememi söyledi. Burası Malecón diye geçiyor bu arada. Ya da şey gölün kıyısında, deniz demeyeyim de gölün kıyısında olduğu için, su kenarında olduğu için bu Malecon'da böyle genelde insanlar takılıyorlar akşamları. Bak çorbaları var. Ben bu çorbalarını denedim. Muhteşemdi. Sancocho çok güzel bir çorba bu arada. Sever misin? Tabii ben en çok Sancocho'yu sevdim burada. İyi gelelim abla. Ben de çok sevdim. Malecón dedikleri bu yerin üstünde de bir sürü restoran var bu arada. Onu da söyleyeyim. Hola. Başka yerlere de girebiliriz. Yok bakalım. Menüye bakalım ne var ne yok. Ben genelde öyle karar veriyorum hep. Önce menüye bakıyorum sonra karar veriyorum. Sen bak sen karar ver ben uyuyorum. Tamam. Burada böyle chorizo yapıyorlar. Oo, bayağı da kalabalık. You can record? Sacar en tu video. If you want, you can record. Başka bir şey istersek de söyleyebiliriz. Vallahi bence tabak çok güzel. Baksana kocaman bir tavuk var. Böyle ızgarada kızartmışlar tavuk göğsü. Patatesimiz var, salatamız var bir de kızarmış muzumuz var. Bunlar çok güzel oluyor. Ben seviyorum bunları. mu? Kızarmış muz. Şöyle bir de manzarayı göstereyim size. Çok da rahatsız etmeyelim insanları da. Manzarada yer bulamadık. Şöyle çöktük. Gayet güzel. Burada arkadaşlar yemek. Niye öyle bir tepki verdi? Bon provecho. Biliyorlar değil mi YouTuber olduğunu? Evet biliyorlar. Ben de bıçağı gösteriyorum. komik bir tepki verdi. Onun için şaşırdım. Ekmek yemek kültürleri yok. Burada ekmek kültürü yok. Aslında çok güzel bir şey ya. Hani ekmek yerine başka şeyler ikram ediyorlar yani servis ediyorlar tabağın yanında. Çok daha faydalı aslında ama biz de ekmekle karnımızı doyurmaya alışık olduğumuz için Maalesef. kolay doymuyoruz. Yo doyulur bununla. Bu doyurucu çünkü bayağı büyük koymuşlar tavuğu. Dos boletos. Ah, ok. Allá le ponen el chaleco en el barco con esta. Chaleco? Sí, claro. Ha, yelek. Seguridad. Para seguridad. Okey, okey. Gracias señor. Şöyle biletimizi aldık. Kişi başı 20.000 peso. Şu tekneyle 1 saatlik bir tura tutacağız şimdi. Dos personas. Gracias amigo. Benim ilk seyahatim Balkanlarla başlamıştı. Sonra Orta Avrupa turuna katılmıştım. Ondan sonra zaten hep tek başına biletler aldım. Böyle işte ne bileyim Atina'ya gittim, Moskova'ya gittim. Peki tek başına gezmek güzel bir şey mi sence? Hani Güzel. bence güzel bir şey de sence nasıl? Güzel, çok güzel. Önerir Gerçekten. misin peki? Kesinlikle. Ya bir kere yaşım kaç demesinler. Ben 48 yaşındayım. İmkanları varsa mutlaka gezsinler ya. İnan biliyor musun? Ben kendimi Türkiye'de çok farklı görüyorum. Onlar gibi düşünmüyorum. Onlar gibi hareket etmiyorum. Yani bir kalıbın içerisindeler. Köye gitmeyi, mesela ben kendi akrabalarımdan pay biçeyim. Bunu beni vuracaklar şimdi ama köye gitmeyi seyahat olarak görüyorlar insanlar. Tek seyahat etmek bir kadın için hep zor olarak nitelendirilir. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Sana sormak istiyorum. Mısır bir dışında değil. Ya şöyle söyleyeyim, bindiğim taksi. Benden telefon numaramı neden istediğini bilmiyorum ama aldı. Adam taciz ediyor, devamlı mesajlar atıyor falan, işte görüşelim, kahve içelim bilmem En ne. büyük sorun bu sanırım bir kadın için. Ya bu taciz olayı Mısır maalesef çok can dışında sıkıcı. ama hiçbir ülkede yaşamadım bunu. Beyrut'a gittim, Beğendin mi Beyrut'u? çok güzeldi. Beyrut güzeldi. Amman'a gittim, oraları hiç yaşamadım. Ama maalesef Mısır'da yaşadım. Gittiğin ülkeyi birazcık tanımak gerekiyor. Kesinlikle hani, öyle. Yani Orada seyahat eden insanın deneyiminden birazcık faydalanmak gerekiyor ki tedbirini alabilesin. Mesela Güney Amerika için hep tehlikeli derler. Hakikaten doğru. Yani özellikle akşamları dışarı çıkarken birazcık hani arkanda gözün olması gerekiyor. Soygun olayları çok fazla. gerçekten öyle. Ben mesela Orta Doğu'dan daha tehlikeli buldum burayı. Orta Doğu biraz şöyle
orada seni ajan zannedip gözaltına alma ihtimalleri çok daha fazla ama soygun olayıyla ben çok karşılaşmadım açıkçası. Burada daha tedirgin geziyorum. Orta Çok. Doğu'da çok rahat gezdim mesela. Çok. Kolombiya'da daha da ilk otele taksiyle geldiğimizde silahlı ama sonradan oyuncak silah olabileceğini düşündük biz o silahın. Genç bir çocukla karşılaştım. Çok korktum. Hatta gruptan bir arkadaşımız işte Silah mı çektiler? silah çekti. Burada oluyor. Burada hakikaten silah çeken. Çünkü silahlı soygun oluyor burada. Kavga etmezler. Silahını gösterir, bıçağını gösterir, paranı alır, motorunu atlar gider. O yüzden bir motorda 2 erkek varsa biraz tedirgin olmak gerekiyor ki bazı şehirlerde yasak zaten bir motora 2 erkeğin binmesi. Çünkü soygun ihtimalini arttırıyor. Bu arada seni görev aşkıyla gördüm. Yani sokakta tanıdım arkadaşı. Bunu da belirtmem gerekiyor. Konuşuyor. Etrafla çok ilgili, alakalı. Türkçe konuşuyor. Emin olamıyorum. Türk mü değil mi diye. Ben durdurdum kendisini. Evet, video çekerken tanıştık. Ben böyle etrafı göstere böyle bir şeyler anlatıyordum. O esnada Türk müsün deyince ben de afalladım çünkü hiç beklemiyordum. İnan hiç beklemiyordum yani. Değil mi? Buralarda. Bazen öyle biri bir şey söyleyince mala bağlıyorum. Böyle ne cevap vereceğimi şaşırıyorum. Estağfurullah. Ama estağfurullah. çok memnun oldum tanıştığımıza. Vallahi Ben de öyle. Çok memnun oldum yani. Yani bana şey olacaksın, ilham olacaksın gerçekten. Aa, ne mutlu bana. Hani hostellerde kalarak, ya benim hedefim o. İnşallah 2024 yılında yani dönüşü olmayan bilet almayı hedefliyorum. Çok güzel inşallah. Bunu yaptığında haber bekliyorum senden. Mutlaka. Mutlaka, hatta senin için YouTube çekerim. Süper. İlk gittiğim ülkeden sana YouTube Süper. görüşü. Her şeyi deneyebilir insan ya. Ben öyle düşünüyorum yani. Evet. Sevdiği bir şey yapıyorsa bence sorun yok. Ama benden de sana tavsiye, artık bir kız arkadaş edin yani. Ya Lütfen. ailem de eminim böyle bir şey bekliyor çünkü yaş oldu neredeyse 30. Annene babana da sevgilerimi iletiyorum. Teşekkürler. Mutlaka. Onlar da bazen yokluyor beni ama ben de çok şanssızım mı Değil, ya da hayır. bilmiyorum. Hayır, Ben hayır. mi çok beceremiyorum bu işleri ama Yani olmadı bir şey yani. söyleyeyim mi? Bakmıyorsun. Baksan bulursun. Seyahat etmek daha güzel gibi geliyor bana, bilmiyorum. Ay canım, seyahat gene edeceğiz. Ben de bulacağım, sen de bulacaksın. Seyahat eden arkadaşları bulacağız. O olabilir. Ona varım. Onda problem yok bence. Seyahat ettiği sürece ve iyi anlaştığımız sürece. Mesela bugün yemekteki kız. o konuya bence çok iyi. Ben çok beğendim. Evet, tatlı kızlardı şimdi. Gerçekten Ama dedim sana Ekvadorlular çok sıcakkanlı insanlar. göreceğiz inşallah. Buradan sonra nereye gidiyoruz? Ekvador'a gidiyoruz. Ekvador'a gidiyoruz. Şunun önünde herkes fotoğraf çekiliyor. Çok güzel yapmışlar ama ya. Guatape yazmışlar ama böyle yine kabartmalı yapmışlar. Üzerinde bir sürü figür var. Gayet güzel yapmışlar. Dün biz Hatice ablayla... bak dans ediyorlar. Abi de video çekiyor. Ne yapıyorlar? Bachata yapıyorlar. Yanlış hatırlamıyorsam. Cali'de vallahi salsayla bachata'yı ayıracak kadar hakimdim de. Unuttum yine. Dün biz Hatice ablayla tekne turuna katıldık. Yemek yedik işte. Tura katıldık. Turdan döndüğümüzde hava bayağı kapatmıştı. Bayağı da soğumuştu. Yağmur atıştırmaya başlamıştı. O yüzden vedalaştık. Ben de video çekmedim. Hostele döndüm, biraz dinlendim. Dedim bari bugün çıkayım. Yine böyle hava güneş batmaya yakın dışarı çıktım. Bugün pazar, biraz daha kalabalık. Dedim videoyu bugün bitireyim. Tekneyi kullanan kaptan çocukla konuştuk, biraz sohbet ettik. Ona birkaç bir şey sordum.
Pablo Escobar'ın bir evi var demiştim ya buralarda. Nerede olduğunu bilmiyorum demiştim. Onu sordum. Çocuk şey dedi bana. Bu küçük teknelerle 1 saatlik sürüş mesafesindeymiş. Gölden böyle ileri gidiyorlarmış. 1 saatlik sürüş mesafesindeymiş. Pablo Escobar'ın zamanında kaldığı çiftlik evi oradaymış ama çiftlik evine şu an giriş yok. Kali karteli oraya havaya uçurmuş. TNT bombalarla havaya uçurdu dedi bana çocuk. Sadece işte tura katılıyorsun. 1 saatlik sürüş mesafesi gidiyorsun. Uzaktan böyle görüyormuşsun. Dışarıdan bakıyormuşsun. Ziyaret edemiyormuşsun. Sonrasında geri geliyormuşsun. Ya dedim şimdi onu görmek için gerek yok yani. Orada bir yerde kalıyormuş yani. O kadar da önemli değil. Çocuğa sordum, hakikaten de sevmiyorlar. Yani Escobar'ın namından dolayı çok da haz etmiyorlar kendisinden. Ama sağ olsun o bilgiyi verdi. Bir de daha önemli bir bilgi verdi. Bu ziyaret ettiğimiz kaya var ya, zirvesine çıkmıştık, tepesine çıkmıştık. Orası bir aileye aitmiş. Yani bir şahsın, bir ailenin malıymış. Ben Kolombiya devletinin malı zannetmiştim. Öyle değilmiş. Bizim ödediğimiz paralar aileye gidiyormuş. Çok ilginç geldi bana yani öyle bir yapının, ki Kolombiya'nın simgesi bir aileye, şahsa ait olması birazcık ilginç geldi bana açıkçası. ¿Qué nombre es? Este es un rollo clásico. Ok. ¿Cuánto es? 7.000. 7.000. Şöyle vereyim abla. Ponen las etiquetas en Gracias. Guatapé, su carro. ¿Oíste? Lo siento. Tengo etiquetas más. Ah, sí, sí. Gracias. Şöyle bir tatlı satıyorlar. Bu ne diye geçiyordur göstereceğim size. Şöyle kalabalıktan biraz uzaklaşayım da. Rollos de canela diye geçiyor. Canela tarçın demek, yanlış bilmiyorsam. Böyle hamur, tarçından yapılma bir hamur. Üzerine böyle bir tane krema sıktılar. İster çikolata, ister krema, başka bir şey. Dondurma da koyuyorlar. Böyle satıyorlar. 7.000 peso verdim buna. Şöyle şuraya geçelim de günü meydanda bitirelim. Bayağı ekmek gibi ya bunun hamuru. Çok da bölünmedi ama. Sıcacık. Yani bıyığım, burnum hep sos oldu. Güzel bence. Sosun ne sos olduğunu çıkartamadım ama sütlü kremalı bir sos gibi bir şey. Gayet güzel tadı. Sıcak olması ayrı güzel.